Davao City. Evet, kaldığım otel burada. Haritada bakınca merkez yazıyor. Merkeze 500 metre yazıyor ama henüz etrafı gezip dolaşmadım. Şimdi yakında bir otel daha vardı. Ona baktım. Hoşuma gitmedi. Bu otelde kalmaya karar verdim. Civarı size gösteriyorum. İşte Davao Center böyleymiş. Henüz gezip bir şey görmedim. Çünkü çok geç saatte geldim. İşlerim oldu. Evet, şimdilik güzel gidiyor. Fena değil. Evet. Davao City'de kaldığım otel odası bu arkadaşlar. Evet. Klima, kasa, gardırop, televizyon, banyo, her şey gayet iyi. Buranın fiyatı gecelik 1100-1200 lira gibi bir şey. Gayet de temiz ve çok merkezi. Davao City, Mindanao adası. Evet arkadaşlar, Davao City çok büyük olduğu için diğer Filipinlerin diğer bölgeleri gibi gezmesi kolay olmuyor. Az önce baktım, bazı turistik noktaları belirlemiştim. Nasıl giderim oraya diye. Baktım hepsi uzak. Hepsi uzak ve Grab taksi gitmiyor oralara. Normal araç tutuyorum desem o da çok pahalı geliyor. Çünkü mesafeler aslında Türkiye'ye göre bakarsan uzak sayılmaz ama burada çok yavaş araba kullandıkları için 20 kilometreyi mesela bir saatte kat ediyorsun. Öyle olunca da ücret çok tutuyor. Tur aradım, acaba şehir turu bulabilir mi diye sordum otel resepsiyonuna. Burada öyle bir şey yok dedi. Jeepney ile gidersin diye. Jeepney de biz anlamıyoruz. Ancak yerel halk biliyor nerede binecek, nerede inecek. Bir de bazıları İngilizce bilmiyor. Filipinlerin %99'u, belki o kadar abartmayayım da, belki %80 İngilizce konuşuyorsa bir kısmı da bilmiyor. O bir %80'in de hemen hepsi çok iyi derecede konuşmuyor. Dolayısıyla sorduğunuz soruları bazıları anlamıyor. Kafa sallıyor. Bunların şimdi kafa sallıyor, o da ayrı bir konu. Çünkü bizde mesela kafayı yukarı kaldırdığında hayır anlamına gelir ama Filipinlilerde evet anlamına geliyor. Bu yüzden bir iletişim sorunu da yaşıyoruz burada. Dolayısıyla yani halkın kullandığı toplu ulaşım araçlarını kullanıp bir yere gitmek zor burada. Bir şey soruyorsun, tamam diyor, doğru diyor. Bir bakıyorsun değil. Bir başkası geliyor, yok orası değil şurası diyor. Dolayısıyla anlaşması zor. Eğer İngilizce iyi derece bilmiyorsa. Bir de şimdi gördüğüm kadarıyla burada eğitim sistemi de kötü. Pek herkes de her şeyi anlamıyor. Her neyse, yani gezmesi zor. Davao'ya gelirseniz haberiniz olsun. Buraya gezmesi zor. Gezmekten kastım böyle şehir merkezinden yürümek değil. Hani civardaki turistik yerleri bir gezeyim derseniz zor. Ya para yakayacaksınız, her yere taksiyle gideceksiniz. Bazı yerlere öyle yapacağım. Bazı yerlere Grab çalışıyorsa Grab'le gideceğim. Veya işte burada tanıştığım bir iki kişinin arabası var. Onlarla gitmeyi deneyeceğim. Veya tur bulabilirsem turla gideceğim. Ama turda yok gördüğüm kadarıyla. Her neyse. Excuse me, where is the People's Park? People's Park. Okay, thank you. Evet, şimdi baktım şehrin turistik yerlerine, nerelere gidebilirim, şehir içinde, gün içinde nerelere gidebilirim diye. Burada bir People's Park var. O yüzden oraya gideceğim. Aslında park gezmeyi çok sevmem ama başka alternatif yok. Hem de parka doğru yürürken etrafı da görmüş olurum. Çünkü Asya'da arkadaşlar yürürken çok enteresan şeylere rastlayabiliyorsunuz. Bu da benim ilgimi çekiyor. Şimdi otelin lokasyonu çok önemli arkadaşlar. Eğer ki seyahat edecekseniz mutlaka iyi bir yerden otel seçin. Merkezden seçin. Çok kolaylık oluyor bu. Yani dışarı çıkıp yemeğinizi rahatça yiyorsunuz. Tuvalet ihtiyacınız varsa hemen otele dönüyorsunuz. Üstünüzü değişiyorsunuz. Duş alıp tekrar çıkma ihtiyacınız oluyor.
Yani 300-500 lira aşağı verip uzakta bir otel tutmaktansa merkezde bir otel tutmak her zaman iyidir. Benim her zaman taktiğim bu. Gittiğim ülkelerde, ziyaret ettiğim şehirlerde merkezi yerler tutuyorum oteli. Ulaşımı kolay yerler seçin. Neyse, şimdi otelim benim merkezde olduğu için etrafa ulaşmak kolay. Şimdi o yüzden People's Park'a doğru yürüyorum. Oraya şöyle dolaşacağım. Etrafta bakacağım ne var ne yok. Bugün böyle geçecek zaten. Çünkü öğleden sonra oldu. Sabah gittim, döviz bozdurdum, çanta aldım. Döviz bozdurmak burada bir ölüm arkadaşlar. Yani bir sürü belge dolduruyorsun, imzalıyorsun, bekliyorsun. O kadar yavaşlar ki anlatamam. Pasaportunu istiyor. Bir saat o pasaportundaki bilgileri yazıyor. Adam ne iş yaptığını soruyor döviz bozdururken. Ne iş yapıyorsun diyor. Mesleğini yaz diyor. Ha, neden döviz bozduruyorsun? Niye ihtiyacın var diye soru var. Yani forma yazıyorsun. Bazı aynı şirketin başka bir şubesine gidiyorsun, hiçbir şey sormuyor. Yani tamamen çalışanla alakalı bir şey. Yani daha önce başıma geldi. Döviz bozdurmaya gittim. Aynı şirketin farklı şubelerine, farklı şehirlerde bozdum. Adam ismini okuyamadım diyor. Yazıyorum, veriyorum. Yine pasaportun fotoğrafını göstereyim. Yok, pasaportu getir. Yani ne değişecek? Yani pasaportu getirsem de sonuçta aynı fotoğraftakinin aynısını getireceğim. Yok, getir dedi. Gittim 5-6 kilometre yol gidip pasaportu getirdim. Geri zekalı bu sefer çıkardı, parayı verdi. Ne değişti dedim ya, ben sana aynı pasaportu getirdim. Fotoğrafını gösterdim, kabul etmedin. Fotoğrafla bu pasaport birbirinin aynısı. Yani benim ismim değişti mi orada? Kemküm bir takım açıklamada bulunuyor. Bir şey de diyemezsin, yabancı bir ülkedesin, şartlarını kabul ediyorsun. Yani Türkiye'de ev alırken bu kadar imza atmıyorsunuz, bu kadar şey doldurmuyorsunuz arkadaşlar. Yani 100 dolara bozduracağım derseniz yarım saatinizi gidiyor. O yüzden size tavsiyem, Filipinlere gelirseniz bir kere de döviz bozdurun, çok bozdurun. Bir daha uğraşmayın. Yani ben böyle parça parça 5-6 defa bozdurdum. Hello. İyi değil yani. Yani gelmişken hello, how are you? Evet, şimdi People's Park'a geldik arkadaşlar. Girişini bir bulalım. Civarda başka da bir turistik nokta görünmüyor. Burada böyle işte birkaç ada falan var. Civarda öyle birkaç bir yer var turistik. Eğer burada tanıştığım birkaç kişi var, onların arabasıyla gidersek gideceğiz. Ha, bakın şimdi şu People's Park'ın çatısını görüyor musunuz? Bir benzeri Singapur'da da var. Durian meyvesi arkadaş. Durian meyvesinin temsilen yapmışlar galiba bunu. Çünkü durianın dış kısmı da böyle, kabuğu böyle. Singapur'da da aynı böyle bir bina var meşhur. Durian'a benzetmişler. Evet, şimdi People's Park'ı bir gezelim. Hem de şehre dolaşmış oluruz. Hem de insanlarla iletişim halinde olmuş oluruz. Evet, kaynamış mısır satıyorlar burada. Evet, giriş ücretli mi değil mi bilmiyorum. Bakacağız. Galiba ücretli de olabilir. Evet. Bakın burada erkek ve kadının girişi ayrı. Nedense böyle bir şey yapmışlar, anlayamadım. Evet, sol tarafta erkekler geçiyor. İlk defa Filipinler'de böyle bir şey görüyorum. Üst araması yapıyorlar parka girerken. Go, please. Sir, pag-iyan. Alam mo ka. Hello. Thank you. Ay, ang step lang ate. Ayun ang Evet, bakın arkadaşlar burası evet, güzel de bir girişi var. Gördüğünüz gibi şu binanın çatısı durian meyvesinin kabuğuna benziyor. Bir benzerini Singapur'da görmüştüm. Asya'da durian meyvesi çok sevilen bir meyve. O yüzden durianın görüntüsünü bazı binalarda kullanıyorlar. Evet, gezmesi kolay bir şehir değil, büyük bir şehir. Merkezde ilk geleceğiniz yer People's Park. Hadi birlikte gezelim şimdi. Umarım beğenirsiniz. Filipinler'de çok genç nüfus var arkadaşlar. Çok çocuk ve çok sayıda genç var. Güzel bir şey. Popülasyonları sürekli artıyor. Yani dün Camiguin adasında cennet gibi yerleri gez.
Ondan sonra kalk burada gel park gez. Olacak iş mi değil mi? Orada her yer doğal park. Hatta yani bu park oranın doğasının yanında hiç kalır. Görüyorsunuz arkadaşlar, çevrede hep genç nüfus var. En yaşlı benim. Filipinlerin gerçekten çok genç, dinamik bir nüfusu var. Ama nüfus her zaman tek başına işe yarıyor mu? O tartışmalı işte. Yarasaydı böyle bir fakirlik olmazdı. Dünyanın değişik bölgelerine hizmet etmeye, çalışmaya gitmezlerdi. Filipinlerin nüfusunun büyük bir kısmı değişik ülkelerde evlerde yardımcı olarak çalışıyorlar veya hemşirelik yapıyorlar. Ülkelerine para gönderiyorlar. Ve çok düşük bir ücretle çalışıyorlar arkadaşlar. Yani Suudi Arabistan'da, Kuveyt'te tanıdığım çalışan Filipinliler var. Bizim paramızda 20 bin lira kadar bir maaş alıyor ve 7-24 çalışıyorlar. Resmen bir kölelik düzeni. Çalıştığı evin hanımı izin vermezse dışarı dahi çıkmaları yasak. Hiç izinleri yok. Haftanın 7 günü çalışıyorlar. Evet, bakın şu karşıdaki heykele, elinde jackfruit meyvesi var. Jackfruit yiyor. Şu karşıdaki binada bir kalabalık toplanmış. Bakalım o binada ne varmış. Evet, burada Davao City'de Müslümanları görebiliyorsunuz. Diğer şehirlerde pek rastlamıyordum ama burada rastlıyorum. Burada ciddi bir Müslüman nüfus var bildiğim kadarıyla. Ama yine de helal yiyecek bulmak sorun. Şu binanın önünde biraz önce toplanmışlardı. Bir bakalım ne varmış bu binada. Bir de bu Filipinler'de şey hoşuma gidiyor arkadaşlar ya. Herkesin çok güzel üniforması var. Yani öğrencilerin üniformaları çok güzel. Tertemiz. Çok hoşuma gidiyor. Mesela işlerine saygısını da gösteriyor bu. Çünkü işe giderken falan saçlarını topluyorlar, üniformalarını giyiyorlar tertemiz. Çok saygılılar. Evet, şu bina neymiş? İnsanlar oraya doğru gidiyor bakalım. Evet, bu bina ulusal müzeymiş. National Museum of the Philippines, Davao. Galiba bugün ücretsiz. Excuse me, now free? Now free? Museum is free? Free, museum is free. Free now. Yes. Free. Okay. Davao City'de farklı kültürler bir arada yaşıyor. Bunu temsilen heykelleri böyle farklı farklı karakterlerde yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Bakın mesela buradaki bayan hicaplı. Şu erkek mesela Müslümana benziyor. Yukarıdakine baktığınızda yerel halktan birisi olduğu belli. Evet, farklı kültürleri temsilen bu heykelleri yapmışlar. Evet, şu karşıda görmüş olduğunuz binayı sordum arkadaşlar. National Museum'muş, yani ulusal müzeymiş. Giriş de ücretsizmiş. Yalnız biraz sıra beklemek gerekiyormuş. O yüzden vazgeçtim gezmeye. Hayatım müze gezmekle geçti zaten. Çocukluğumdan beri müze gezerim. Aynı zamanda da antika koleksiyoneriyim. Yani müzelere yabancı değilim. People's Park beni pek etkilemedi arkadaşlar. Çünkü yani şu güzellikleri görmeniz için parka gelmenize gerek yok. Filipinlerin her yeri doğal park. Öyle büyük bir park da değil. Ama işte burası herhalde özel bir arazi, girmeyeyim. Yani bir görmek için gelinir ama gelmeseniz de bir şey kaybetmezsiniz. Şehrin içerisinde tek yeşillik alan burası kalmış gördüğüm gibi. Filipinlere gelirsiniz. Demek ki ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Benim yaptığım gibi küçük yerleri gezmeniz gerekiyor. Adaları gezmeniz gerekiyor. Hem gezmesi kolay, bir motosiklet kiralarsınız, kolayca gezersiniz. Hem kafanız dinler hem de doğası çok güzel. Büyük şehirlerde trafik, çok sayıda trafik var. Çok fazla trafik var. Ve aynı zamanda da yani
bilemiyorum, kötü kokuyor, etraf kirli. Ama adalar öyle değil. Adalarda yollar, her yer İsviçre gibi arkadaş. Çok güzel. Yani adalara gidin, çok şaşırırsınız. Filipinlerin bu bölgesiyle alakası yok. O yüzden de küçük yerleri gezerseniz daha çok keyif alırsınız Filipinler'de. Buna eminim. Görüyorsunuz ne kadar çok genç nüfus var. Bir arada eğleniyorlar. Ya. Evet, People's Park bu kadar arkadaşlar. Karşıya da bir tane çocuklar için oyun alanı yapmışlar. Park